Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Cümlenize Rabbim sağlık, sağlık, afiyet versin. Hanımlar, şapkamı ben örüyorum. Tabii ki devam ediyorum. Şimdi şu orta kısmını bir kapatma işlemi yapacağız. Ondan sonra ben şöyle birazcık denemek amaçlı kapatmıştım. Tekrar onu çıkartayım. Beraber kapatma işlemini yapacağız. Şuradan ipimi bir çıkartayım öncelikle. Rabbim cümlenize sağlık, sağlık, afiyet versin inşallah. Hanımlar, ipimiz Kartopu Baby şapkasını, biraz şapkamız büyük oldu. Daha gençler için, hanımlar için oldu. Ama daha küçük isterseniz şapkanızı sayısını az tutacaksınız. Benim 150'ye kadar çıktı ilmeğim. Arttırmışım yani küçük olmasın diye. Bu sefer de fazla büyük yapmışım ama benim kafama oluyor. Onun için birazcık kız çocuklar için biraz daha 120-130'a kadar arttırın. Arttırma yapın. Ben basit bir model koydum. Şu mesafesine. Ondan sonra modelini göstereceğim. Modelden sonra da lastik işlemi yapacağız. Bakın şimdi şuraya kadar şöyle bir ipimi geçirmiş olayım. Şöyle bakın. Şöyle de yapabiliriz. Şuraya geleyim tekrar. İlmeklerden alabiliriz. Tekrar ben ipimi şöyle getireyim. Ben bunu şunu ben bir kurtarayım. Şimdi şurayı iyice bir sabitleyelim. Bunun anlatımını yaptım hanımlar. Kanalımda mevcut. Daha dün attım, bakabilirsiniz. Başlamasını. Onun için başlamasını anlatmayacağım. Bakın şu ilmeklerden, şunlardan şu şekilde hepsinden alacağım. Bakın şunlardan hepsinden, bütün ilmeklerimden alıyorum. Hepsini bu şekilde toparlayacağım. Ondan sonra büzme işlemi yapacağız. O da şapkamızın alt kısmından ben ilmek almamak için bu şekilde bütün ördüm. Siz isterseniz dikişli de örebilirsiniz. O size kalmış bir şey, dikebilirsiniz yani. Bakın şu ilmeklerin başa kadar hepsinden alıyorum. Hadi bakalım. Başa kadar bir toparlayalım. Bakın başa kadar hepsini toparladım. Şu şekilde bir bakın büzme yaptım. Tepe kısmını. Şöyle ipimi geçiriyorum. Buraya aksesuar takacağız. Bakın bu şekilde aynı sihirli halka yapmış gibi. Şöyle tekrardan bir sabitleme işlemi yapıyorum. Bir o taraftan bir bu taraftan iyice burayı kapatıyorum. İsterseniz bu şekilde kapatırsınız, isterseniz biraz mesafeli bırakıp buraya pompon, tüylü pomponlardan, hazırlardan çok güzel pomponlar var. Onlardan takabilirsiniz. Veya kendiniz de pompon yapabilirsiniz. Şimdi bakın şu iğnemi şu tarafa getiriyorum. Bu tarafta bir açık mesafemiz var. Bakın arka kısmı da bu şekilde. Şurada bir açık mesafemiz var. Orayı da dikeceğiz. İlmeklerimizden alarak şöyle bir çapraz şeklini veriyorum. Burada bir açık mesafemi de kapattım. Buradan ötesini bütün yapmıştım zaten. Bu şekilde tepesini kapadım. Hepsi bu kadar hanımlar. Tepesini kapattığımız. Şimdi şapkamız tabii ki bu şekilde kapanmış oldu. Daha şapkamız lastik payımız var. Daha birkaç modelde öreceğiz. Ondan sonra şapkamıza devam edeceğiz.
Şimdi ben şu mesafemin olduğu yer, bakın diktiğim yer, burası benim başlama yerim. Buraya bir şey yapalım, iğne takalım. Çünkü başladığım yer kayboldu şu an diktiğim için. Oraya bir iğne takacağım ki başladığım ve bıraktığım yer belli olsun. Şuraya bakın. Şöyle bir iğnemi taktım. Burası hem başlama hem bitiş yerim olacak. Şimdi bakın. Hepsini tamamını buraya kadar düz yapıp geleceğim bir kere. Hepsini düz örüyorum. Düz ördükten sonra modeli göstereceğim. Mezureyi de ölçebilirim. Ama siz kafanıza göre ayarlayacaksınız. Bitmiş halini ve artırmış halimi. Kaç tane artırma yapmışım. Saymak biraz zor ama ben size anlatayım. 4 ile artırmaya başlamıştık. 5 arttırmıştık. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane falan artırma yapmışım. Her bir artırmamda. 5 bölü artırma yaptık. Şimdi başa kadar Bismillahirrahmanirrahim. Başa kadar hepsini bir düz örüp geliyorum. Ondan sonra modeli göstereceğim. Bu şekilde hepsini düz öreceğiz. Şimdi bakın iğnemi taktığım yere geldim. O da sarı denk geldi iğnemiz. Bakın başlama bitiş yerimiz burası. Şuraya model yapmıştım. Onu örüyorum. Bir kere model katıyoruz, bir kere katmıyoruz. Bakın şurada 2 tane ilmeğim var. Gördüğünüz gibi hem bu hem bu. Bu ayrı. Bakın şu ilmeğimi şöyle üzerinden geçiriyorum. Bakın içerisinden geçiriyorum. Ve onu şu şekilde örüyorum. Şunu da örüyorum. Bakın 2 tane ilmek arası hep bu modeli yaptım. Bakın 1, 2 ördüm. Bakın bununla bunu şunu alıyorum arkadan. Şöyle içerisinden geçiriyorum. İlmeğimi saç örgüsü gibi aynı ama bu içerisinden geçiriyoruz. Sonra şöyle şişimi içerisinden çekiyorum, ipimi örmüş oluyorum. Bunu da örüyorum. Bakın 1, 2 düz örüyorum. Bu benim kendim uyguladım bunu ben. Bu modeli bakın. Şunu içerisinden şöyle geçirdim. Ördüm. Tekrar ördüm. Tamamını bu şekilde 2 ilmek arası 2 ilmeğe de model yapacağız. Hepsi bu kadar. Şimdi başa kadar bunları ben şu iğneme kadar örüp geliyorum şuraya kadar. Ondan sonra bir sıra düz ama bir dakika neyse oraya geldiğimde anlatırım. Şimdi başa kadar bütün modellerimi 2 ilmek arası örüp geliyorum. Allah rahmet eylesin. Birisi vefat etmiş. Allah tasdiratını affetsin Yüce Rabbim. Kalanlarına da sabır versin. Cem cümlesini inşallah. Hemen şu şekilde düzü ördüm. Buraya kadar örüp geliyorum. Şimdi iğneme kadar geldim. Hepsini tekrar düz yapıyorum. Ondan sonra tekrar model oluşturacağız. Ama aynı ilmekleri oluşturmayacağız. Aradaki boş olan 2 ilmeğimizi oluşturacağız. Şimdi bu sırada da hepsini tekrar hiçbir model yapmadan bir sıra daha düz örüyoruz. Yani basit ve kolay bir model koydum. Her şeyini uyguladım ben kendim. Şimdi hanımlar başa kadar hepsini düz örüp geliyorum. Tekrar modelimizi oluşturacağız. Yani modelin burada koyuş şekli o şekilde zaten. O şekilde de devam ediyor. Tekrar model koyuyoruz. Hadi bakalım. İğneme kadar örüp geliyorum. Bakın şimdi şu modeli oluşturmuştuk iğnemizin üzerinde. Onu örüyorum bakın. Şimdi düz örüp gelmiştim zaten. Şimdi burada 2 düz olanı model yapacağız artık. 2 düz vardı arada. Şimdi onları model yapıyoruz. Şu model yaptığımı şunları şöyle bak şöyle göstereyim. Şu model yaptığımı düz örüyorum. Bak düz ördüm.
Şimdi şurada 2 tane, bakın şurada alt kısımda modeli bellidir onun. Şurada alt kısımda olanı şöyle hemen tekrar model yapıyorum. Bakın modelimi örüyorum. Şurada 2 tane, bir öncekinde yapmış olduklarımı örüyorum. 2 ilmek arası hep. 2 ilmek de getirdim. Şimdi örmediklerimi model yapıyorum. Yani düz ördüklerimi şimdi bu sırada model yapıyorum. Modelimi düz örüyorum. Bakın. 2 düz, 2 ters olarak gidiyor. Tekrar bakın. Modelimi tövbe yarabbim. 2 düz, 2 ters dedim. Hepsi 2 düz olarak gidiyor hanımlar. Bakın. Şöyle. Bir önceki alt sırada düz örmeden önce yaptığım modelimi şimdi tekrar düz örüyorum. Şimdi düz ördüklerimi model yapıyorum. İlmeğimi üzerinden geçiriyorum. Yani 2 düz örüp bir model yapıyoruz. Ama bu sefer ilmeklerin yerlerini değiştirerek. Bu şekilde hanımlar. Bundan sonra tekrar bir sıra daha düz öreceksiniz. Ve bir dahakine bu ilmekleri model yapacaksınız. Şimdi bunları yapıyoruz. Bir sıra düz ördükten sonra bunları model yapacaksınız. Her sırada ikişer ilmek değiştirerek yerlerini yapıyorsunuz. Her modeli değiştirdiğinizde. Hadi bakalım, bu şekilde şapkamızın boyutunu büyütelim. Modelimi göstermiş oldum. Tekrar ne yapacağız ona göre karar verip geliyorum hanımlar. Ben bir şapkamı büyütüp geliyorum. Kaç model daha yaparım bilmiyorum ama az kaldı modeli. Son bir kere daha göstereyim dedim. Bakın şimdi modelden önce modelimizi yaptık. Gördüğünüz gibi. Şimdi düz örüyoruz. Düz ördükten sonra bunu model yaptığımız için şu ilmeklerimizi bir dahakine bakın. Bir alt sırada yapmış olduğumuz ilmeklerimizi model yapıyoruz. Bir sıra ördükten sonra. Her şeyde model değişiminde şeylerin yeri değişecek. Mesela şimdi bunu yaptık. Bir dahakine bunu model yapacaksınız 2 ilmeği. Yani orada kafa karışıklığı olmasın. Kaydırma falan yok. Sadece 2 ilmeklerin arası boşluklar değişiyor. Hep bir sıra ördükten sonra. Bir sıra ördükten sonra şunları model yapacaksınız. Şu yaptığımızı öreceğiz. O şekilde hanımlar. Hadi bakalım. Bir sıra daha göstermek istediğim için kafanız karışmasın modeli katarken diye. Onun için gösterdim. Sonra demeyin hiçbir şey anlamadık. Bu şekilde artık modelle devam edeceğim. Ondan sonra tekrar uygulamaya geçeceğiz. Bakın bu şekilde şöyle ben birazcık şimdi çekeyim. Şimdi de çeke çeke örüyorum tabii ki. Bakın bu şekilde bir şapkamız olacak. Bakın şu şekilde. Çok güzel bir şapka olacak hanımlar. Ama daha nasıl bir model yapacağım karar veremedim. İnşallah onu da hemen düz kısmını ördükten sonra ne yapacağıma karar vereceğim. Bakın bu şekilde. Tepesi de bu şekilde giyince düzelecek burası. Bakın. Haydi bakalım. Devam edelim. Şimdi hanımlar ben 10 santim kadar ördüm. Mezuram da buradaydı ama nereye koydum bilmiyorum. Kaç model örmüşüm? Hemen size sayayım modelini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 model örmüşüm. 7 model ördükten sonra kasketli şapka yapmayı düşündüm ben bunu. Şimdi artık ilmekleri azaltacağız. Bakın buraya belliğimi koydum ben. Bakın bir düz, bir ters, bir düz. Şimdi ters örüyorum. Tersleri ellemiyoruz. Düzleri şu şekilde kesiyorum bakın. Tersleri örüyorum. Düzleri kesiyorum. Bir ters bir düz yapacağız. Lastik yapacağız. Tersleri örüyorum. Bir düz bir ters.
düzlerden 2 tane kesiyorum. Bakın ikisini bir örüyorum. Tekrar tersleri tek yapıyorum. Düzleri çift yapıyorum. Çift örüyorum yani. Kesme işlemi de yapıyorum. Şimdi tamamını başa kadar bu şekilde bir düz bir ters yapıyorum. Ve düzleri keserek. Bakın burada düzlerimi yok ediyorum. Birer sayı eksiltmiş oluyorum. Bu şekilde kasketli şapka yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi başa kadar bu şekilde gideyim. Düzlerden 2 keserek tersleri tek örerek. Bakın. Şu şekilde bir kesme işlemi yapıyorum. Şimdi bunu başa kadar düzleri keserek tersleri de tek örerek geliyorum. Burada ilmeklerim birazcık bir tane ilmeğim fazla geldi ve 2 tane tersimi de 2 tane kesiyorum. Bakın ters ve düz gelmesi için bu düzü de 2 tane kesiyorum. Ters ve düz gelmesi için ayarladım. Şimdi bakın burası bellik yerimiz. Lastiğimizin başlangıç yeri burası. Şöyle işimi takayım. Şöyle hemen devam ediyorum. Ters ve düz olarak. Şişimi çekiyorum. Çektim. Bakın ilmeklerimi kesmiş oldum. Bu kadarlık ilmeğim yeter. Hepsini şimdi ters ve düz öreceğiz. Kaç santim? 3 parmak kadar. Şöyle 2 parmak da yeterli. 3 parmak da yeterli. Yani 7 sıra falan ördükten sonra 7-8 sıra sonra bakacağım lastiğimin genişliğine. Ona göre kasketini oluşturacağız kestikten sonra. Biz sadece kasket yerinden ilmek alacağız. Şimdi hadi bakalım artık bu şekilde 2 parmak veya 3 parmak örelim. Yani 10 sıraya kadar kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim size şimdi. Öreyim bir geliyorum hanımlar. Ters ve düz olarak devam ediyoruz. Hadi bakalım. Şimdi hanımlar 14 sıra ördüm ben. 14 sıra örmemin sebebi çift lastik yapacağım. Bunun için 14 sıra ördüm. Şimdi hemen onun anlatımını yapacağım. Kapatırken çift lastik kapatacağız. Benim de tripodum bazen böyle bir huzursuzluk yapıyor bana. Şimdi mezuremi aldım elime. Boy olarak da ölçeceğim size. Şimdi bakın şu iğnemi bellik yaptığım yere geldim. Bakın. Burası başlangıç ve bitiş yerimizdi. Bakın iğnem burada. Şimdi bunu alıyorum. Şöyle örerek. Şuradaki ya da örmeden alalım. Şöyle bakın. Şuradaki ilmeğimin bakın. Bu tarafı düz. Bu tarafı ters gelecek. Son ilmeğimden yani şuradaki son ilmeğimden alıyorum. Şu şekilde ikisini bir şişe takıp örüyorum ve bunu bırakıyorum şimdilik. Şimdi buradaki ilmeğimi de alıyorum. Bu sefer düz kısma gelecek. Düzden alıyorum. Bakın bir ters bir düz olarak geliyor burası. İç kısımdan ters gelecek. Bakın şimdi 2 tane oldu. Şu ilmeğimi şu tarafa atlatıyorum. Bakın kesim işlemini yaptım, kapama işlemini. Bakın şu ilmeğimi aldım. Şurada ters olan ilmeğimden bakın bir önceki ters olan ilmeğimden şöyle aldım. Tam da ilmek aldığım yerden şöyle şişime takıyorum. İkisini bir kapıyorum. Yani hem bir sıra örmüş oluyorum. 15. sırada yapıyorum bunu. Sonra arkadaki ilmeğimi üstünden geçiriyorum. Bakın. Şu şekilde bir kapama işlemi yaptık. Hemen şu iğnemi çıkartayım.
Şu şekilde iki lastik, çift lastik gibi olacak. Tekrar bu ilmeğimi aldım. Şuradaki bakın bu tarafı ters geliyor ilmeğimin. Bu tarafı düz geliyor bakın. Buradaki ilmeğimi şişime takıyorum. Taktım, ikisinin üzerinden geçirdim. Sonra şu ilmeğimi bunun üzerinden geçiriyorum. Sonra şu ilmeğimi aldım. Bakın bu tarafta düz, bu tarafta ters geliyor. Aldım. Şimdi öbür şişlerden de yardım isteyebilirim. Şu şekilde kapı ördüm ve şununla da kapatıyorum. Bakın hep bir girdeki ilmekle kapatıyorum. Bu şekilde tamamını kapatacağım. Şimdi şu şişimi çekiyorum bu tarafa. Bu şişimi de bırakabilirim ama bırakmayacağım, devam edeceğim. Çünkü burada ilmeğimiz var. Şunu şöyle bırakayım. Bu şekilde daha rahat olacak. Şimdi şişime taktım ters olan ilmeğimi, düz olan ilmeğimden aldım. İkisini bir ördüm. Arkadaki ilmeğimle kapattım. Tamamını bu şekilde kapatıp geleceğim hanımlar. Bakın bu tarafta düz, bu tarafta ters. Aynı ilmekten alıyoruz. Aynı ilmekten alırsanız hiçbir ilmek fazlalığı eksikliği olmaz. Bu şekilde de bitirebilirsiniz sadece lastik üzerinden. Arkadaki ilmeğimle ikisini bir kapadım. Sadece bakın şu lastik üzerinden de bitirebilirsiniz. Ama ben kasket yapacağım için burası kalın olsun diye bu şekilde lastik, çiftli lastik yaptım. Bakın. Hemen kapatıp geliyorum. Bakın hanımlar, kenar çok güzel oldu. Şöyle kafama da giydim, rahat bir şekilde oldu. Yani sıkma falan yok kafada. Çok güzel bir şapka. Bu şekilde bile kullanabilirsiniz. Şu lastik şeyini de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi erkek ve kadınlar için kullanılabilir bir şapka oldu. Şimdi ben kasket için şeyini yapacağım. Ayarını yapacağım. Şimdi ben bir iğnelerimi çıkartayım. Kasket için. Şimdi hanımlar ben 21 santim şu şekilde alnımızın yani kulak üstümüzden şakağımızdan şakağa şu şekilde ölçtüm. 21 santim geldi. Şimdi buraya kadar bir şey yapacağız. Sonra hepsini ekleyeceğiz. Şimdi bakın bu şu düzden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane düzüm bırakıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane düzümü gene buraya bırakıyorum. Bakın. Şimdi buradan şu düzlerden şu şekilde ilmek alacağım. Ya da biraz da iç kısımdan alalım. Şöyle ipimi ben bağladım. Tepeden de alabiliriz. İç kısımdan da alabiliriz. Tığ yardımıyla da olabilir. Şu şekilde ilmek alıyorum. İpim 2 kat olacak. 2 katta yapacağız kasketimizi. Bakın bu şekilde ilmeklerimi alıyorum. Biraz kalın olacak. Bakın düz taraftayım. Ters tarafta değilim. Kalın olacağı için bu şekilde alacağız ilmeklerimizi. Kasketimiz biraz kalın olacak burası. Hemen iç kısımdan alıyorum. Bakın şurayı şöyle ortalayarak alın. Sonra bir kayma falan olmasın. Tam ortalı alacağız. Tekrar tığımı çıkartıyorum. Ters ve düz olarak devam edeceğiz gene. Buraya da lastik yapacağız. Şimdi bu şişime kadar alıp geliyorum. Şimdi
Şimdi ince iple devam ediyorum. Burayı örmeden alıyorum. Bakın şurada neredeyim? Ters yapacağım. Yani bu taraftan düz yapacağım burayı. Düz ve ters. Ön kısmına gelen yerlere dikkat edeceğiz. Ters ve düz gelmesine. Bu şekilde devam edeceğim. İnce 3 numara şişim. İpim kalın. Şimdi başa kadar ters ve düz olarak devam ediyorum. Bakın şimdi ters ve düz olarak ördüm geldim. Burada bir kaydırma tekniği yapıyoruz. Bakın kaydırdım. Bir tane aldım ters yönden. Her seferinde dönüşlerde ilmek alacağız buradan ve öbür taraftan. Burası düz, devam ediyorum ters ve düz olarak. Şimdi başa kadar tersleri ve düzleri örüyorum. Orada tekrar ilmek alacağız. Şimdi bakın ördüm, başa geldim buraya. Tekrar bakın şu şekilde ortalayın. Tekrar bir tane kaydırma yaptım, bu tarafa aldım. Ve şişime taktım. Döndüm. Bunu da örmeden yürüyorum. Tersle devam ediyorum. Şimdi başa kadar tekrar ters ve düz olarak örüyorum. Bakın ters kısımdan almıştık. Şimdi düz kısımdan alıyoruz ilmeğimizi. Her ilmeğimizden arttıracağız. Şimdi şişimi alıyorum. Düşürdüm galiba. Şimdi bu ilmeğimi tekrar örmeden aldım. Ters olarak devam ediyorum. Hadi bakalım, başa kadar örüp geliyorum. Başta tekrar ilmek alacağız. Şimdi tekrar bakın. Şimdi düz kısımdan ilmek alıyoruz. Ve şişime takıyorum. 21 tane vardı şişimde. Onu söylemeyi unuttum hanımlar size. Şimdi devam etmeden önce 21 tane vardı artırmadan önce. Şimdi artırmalarımızı yapıyoruz kenardan. Ondan sonra kaç tane ilmek olduğunu söyleyeceğim. Şimdi devam ediyoruz. Düzle başa kadar. Ve şimdi ters kısımdan alıyorum. Bu şekilde ilmeklerimi ala buraya kadar geleceğim hanımlar. İğneye kadar her dönüşlerde ilmeklerimi alacağım. Örmeden yandakileri örerek devam edeceğim. Bu şekilde iğnemize kadar geleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 tane daha var. Onları da örüp geliyorum hanımlar. Bakın hanımlar, ilmek almaya hala devam ediyorum. Kasketimiz kendi oluştu zaten. İlmek aldıkça kenarlardan. Şişle kasket ilk defa yapıyorum ben de. Ama doğru düzgün hiçbir yerde bulamadım şişle kasket yapanı. Ama gerçekten ilk defa yapmama rağmen kendi kendine oluştu diyebilirim. Şimdi başa kadar geliyorum. Başta tekrar ilmek alacağım ve şuraya ortaya gelip kasketimi göstereceğim size. Bakın şu şekilde kendi kendine oluştu kasket. Bakın biraz daha ilmek almaya devam edeceğim gördüğünüz gibi. Bakın şu şekilde biraz kalın olsun istedim zaten buraya ben. Kalın da oldu yani gördüğünüz gibi. Biraz sarı renk olduğu için az bir şey göstermiyor. Şimdi ilmek almaya devam edeceğim. Buraya mı ekleyeceğim, buraya mı ekleyeceğim, tam kararsızım. Şuraya eklersem biraz daha önünü örmem gerekecek. Şuraya eklersem yeterli gelecek bir de. Ama biraz daha öreceğim yani kasketini. Çünkü ilmek almaya devam ediyorum da. İğneme şimdi geliyorum. Şimdi hanımlar, arttırma işlemim bitti. Şimdi kesme işlemine geçiyoruz. Şu şekilde bakın şu ilmeğimi tığımı aldım. Şuradan kesme işlemi yapacağım. Şu göstereyim size hemen. Şuradaki ilmeğimle
bağlıyorum. Bu tarafı biraz tersime geldiği için öbür tarafı yapmıştım çünkü. Şöyle kaydırma tekniği yaptım. Bakın, kaydırma tekniği yaptıktan sonra döndüm. Şu ilk olan ilmek aldığımız yer değil. İlk lastik olan yerden şu ilmeğimi örüyorum. Bakın. Onu da şu şekilde içerisinden kaydırıp bıraktım. Şöyle yapacağız. Düzgün duracak burası. İç kısma gelecek ama olsun. Şurası kesmesi daha kolay. Şöyle alalım şişimize. Şunu örelim. Ördüm. Şu arkadakini geçireceğiz ön tarafa. Bakın bu şekilde. Evet, oldu şimdi. Şimdi başa kadar gidiyorum. Birkaç sırada buralardan bir ekleme yapacağım. Ondan sonra tamamını ekleyeceğim. Şu ibik tarafı güzel olsun diye eklemelerimi yapacağım birkaç sıra. Şimdi buraya geleyim. Oradaki tekrar göstereceğim. Şimdi bu taraftan göstermemiştim. Tekrar göstereceğim. Şimdi şu ilmeğimi aldım. Ördüğüm ilmeğimi örmüştüm zaten. Şuradaki ilmekle şu şekilde birleştiriyorum. Ve şişimi alıyorum. Aldım. Şu ilmeğimi de şöyle örüyorum tekrar. Onu bunun üzerinden geçireceğim. Şöyle kapatma işlemi oldu. Bakın şu şekilde kapama işlemi yaptık. Şurası şakamıza gelecek yer. Şimdi şurada da tekrar aynı işlemi yapacağım. Ondan sonra bakacağım bir kasketimin büyüklüğüne, ona göre hepsini kapatma işlemi yapacağım. Birkaç şakak tarafını kapattıktan sonra ikinci kapatmamı yapıyorum şimdi. Şimdi başa kadar gidip geliyorum tekrar buraya kadar. Şimdi bakın tekrar kapatma işlemi yapıyorum. Şu ilmeğimi aldım. Bakın sıradakine geçiyorum. Şöyle kaydırma tekniğiyle kaydırıyorum. Kaydırdım. Şimdi şişime takacağım. Şu ilmeğimi de örerek ikisini bir şöyle kaydırıyorum. Bakın. Şuraya bu şekilde bir geçiş yaptık. Birkaç sıra ördükten sonra tamamını kapatacağım zaten. Orada da bir kapatma işlemi yapacağım. Bir dakika geldiğimizde belki hepsini kapatırız. Şimdi başa kadar bu şekilde gidiyorum. Öbür tarafta da aynı şekilde kapatma işlemi yapacağım. Ondan sonra bakacağız, hepsini kapatırız. Şimdi artık kapatma işlemine geçiyoruz. Daha da isterseniz ipi uzun olsun derseniz daha da örebilirsiniz ama ben artık yoruldum. Bu kadarlık olsun. Siz nasıl isterseniz o şekilde devam edebilirsiniz. Bakın her şişimden bir ilmek çıkartıp şuradan şöyle kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. Şurayı bir önce kapatalım, kaydıralım bir. Şöyle ilmeğimizi içerisinden kaydırıyoruz. Bir buradan alıp kaydırıyoruz. İkisini bir alıp da kaydırabiliriz şu şekilde. Bakın kaydırdım. Her ilmek başından kaydırma yapıyorum ilmek aldığım yerden. Bakın şu ilk ilmek aldığım kapattığımız yerden kapatıyorum. İlk kapattığımız yerden. Şöyle şuraya kadar geleceğim kapatarak. Ondan sonrasına bakacağım. Şu ilmek aldığımız yere kadar geliyorum. Tam da ilmek aldığım yere geldim. Şimdi şöyle bakalım bir nasıl duruyor. İstersem şöyle de gelebilirim de onun için dedim. Şöyle tam olur o zaman. Şurayı kapatabilirim. Onu da buradan kapatabilirim. Şu şekilde. Onun için baktım.
Şuraya ilmek aldığım yer buraya kadar. Onunla buraya kadar ilmek aldığım yer. Şimdi tekrar ilmeğimi aldım. Şöyle bir geriye gelip şu ilk şapkam için ilmek aldığım yere geliyorum. Hepsini bir kapadım. Tekrar ilmeğimi aldım. Tekrar şapka için ilmek aldığım yere geldim. Her ilmekten alarak kapatıyorum bakın. Bunu da bu şekilde yapacağım. Bir göreceğim nasıl olacak. Güzel olması aynı hizadan devam edeceğim. Bir göreceğim. Şu şekilde. Biraz kaba oldu burası. Ya da iğneyle dikeceğim. Buraya çünkü kaba oldu birazcık gördüğünüz gibi. Biraz iğneyle şöyle yatırarak dikeceğim ya da kapatacağım bunu da. Böyle yapalım. Ben hemen bunu kapatma işlemi uygulayayım. İğneyle dikelim. Çünkü bayağı da kaba oldu. Şişli. Güzel olmayacak. Neyse hemen ben bunu şişlemi takıp geliyorum. Şimdi hanımlar bakın kestikten sonra her bir ilmeğimden şöyle çapraz bir şekilde diktim ama buraya biraz sıkarak diktim. Şöyle sıkıyorum buraya iyice. Şurası biraz ipi yukarı kalksın diye. Bakın her bir ilmeğimden alarak diktim bu şekilde. Siz de şuraya kadar dikiyorum. Bakın şurayı şurada ekleyeceğim buraya. Şu mesafeyi bitirmem gerekiyor. Şu orta kısımdaki ilmek aldığım yerden. Bakın şöyle sıkarak geldim. Şuraya şöyle bir hafif bir sıkılık verdim. Şimdi şurası bittiğinde yan tarafa geçeceğim. Bakın şu şekilde. Şimdi yavaş yavaş yan tarafa geçiyorum. Şuradan şöyle yan dikişten de alıyorum. Buraya da bu şekilde dikiyorum. Bakın az bir şey sıktım dikişimi. Şişle ilk defa kasket yapıyorum ama güzel oldu. Bu şekilde bitiriyorum artık. Şöyle ipimi iyice sabitleyerek keseceğim. Bakın şöyle ben tepesine bir tane aksesuar koydum. Şöyle güzel göründü tepesinde. Zincirim yoktu. Şöyle ince zincirim var. İsterseniz siz de kendiniz süsleyebilirsiniz. O size kalmış bir şey. İsterseniz şu şekilde süsleyebilirsiniz. Süslemesini artık siz yapın. Nasıl takmak isterseniz. İsterseniz sade takın. Şu şekilde ben zincirimi göstereyim dedim ama zincirim şey geldi, ince geldi. Elimde yok kalan zincirim. Şimdilik bu şekilde hanımlar ayarlayabilirsiniz, yapabilirsiniz, beğenirseniz. Şimdilik hoşça kalın. Saf şinelemeklerinde kalın. Allah'a emanet olun. Ben tabi ekran fotoğrafı atacağım inşallah. O zaman görürsünüz hanımlar. Gerçekten çok güzel bir şapkamız oldu. Bu şekilde. Bakın iç kısmı da bu şekilde. Şimdilik hoşça kalın. Saf şinelemeklerinde kalın. Allah'a emanet olun.